Herkese merhaba. Ben dikiş sınıfı Sibel hocanız. Güzel bir hafta sonundan size sesleniyorum. Daha önceki videolarımı eğer izlediyseniz ve hala izlemek istiyorsanız da burada videoları çekmeye devam edeceğiz. Bu sayfada neler var? Şöyle bir özet geçelim. Bu sayfada dikiş dikmek var. Bu sayfada kalıp çıkarmak var. Bu sayfada dikiş teknikleri var. Magazin de var, Meloş Hanım'ın dediği gibi. Çünkü arada insan hayata da kendini böyle karıştırıp atmak istiyor. Bu benim herhalde 3. yüz yüze videom. Daha önceki videolarım, yani birçok videom var. Kısa süreli daha çok dikiş teknikleriyle ilgili. Ama sohbet videoları da çekmeye karar verdim ve çok güzel geri dönüşler alıyorum bununla ilgili. Beğenmeyenler de belki vardır. Onlar zaten izlemiyorlardır diye düşünüyorum. Ama siz videolarımın eğer takipçisiyseniz beni desteklemek için, kanalımı desteklemek için ve diğer videolara da biraz yer açabilmek için beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın ve lütfen videolarımı sabırla sonuna kadar dinlemeye gayret edin diye bir giriş yapayım videoma. Şimdi dikişe yeni başlayanlar için öneriler serisi hazırlamaya başlamıştık. İlki 19 dakikalık bir video olmuştu. Bana sorarsanız çok uzun bir video olmuştu. Kısa keserek her videomda daha ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağım. Bununla ilgili de eğer eleştirileriniz varsa, eğer benim gibi düşünmüyorsanız mutlaka ama mutlaka bana geri dönüş yapın, yorumlara yazın dedim. Çok güzel geri dönüşler aldım. Demek ki benden farklı düşünen yok. Diğer videolarımı kendim birkaç kez tabii ki izlediğimde de çok fazla elimi kolumu kullandığımı, çok fazla mimik kullandığımı fark ettim. Onu düzeltmeye çalışacağım. Ellerimi şuraya bantlamayı düşünüyorum aslında. Çünkü ben kendi ellerimi izlemekten videoyu izleyemedim. Yani kim bilir siz ne haldeydiniz. Bu tip küçük aksaklıkların da kusuruna bakmayın. Çünkü video çekmenin yabancısıyız. Bir şeyler anlatmanın yabancısı değiliz ama öğretmenin hele hiç değiliz. Öğretmenin sonu yok, öğrenmenin de sonu yok. Ben bunları yaparken birçok şeyde öğreniyorum. Bir önceki videomuzda nelerden bahsetmişiz? Eğitimin öneminden bahsetmişiz. Yani bununla ilgili neden eğitim almamız gerektiği ile ilgili konuşmuşuz. Online, yüz yüze ve videolardan öğrenmeden bahsetmişiz. Malzeme temininden bahsetmişiz. Daha sonra videoyu şurada kesmiştim ben. Çok önemli bir öğrenme biçimi ve tekniği olan basitten karmaşaya gitmeniz gerekiyor. Biraz bundan bahsedeceğim size. Yani nasıl ki alfabeyi öğrenirken harflerden başlıyorsak veya toplama çıkarmadan matematiğe başlıyorsak, sayılardan başlıyorsak, dikişe ve kalıba başlamanın da bir başlangıç noktası var, bir meridyeni var. Oradan itibaren yukarıya doğru ilerliyoruz. Yani hemen böyle çok hevesli olmanızı anlıyorum. Çok kolaymış gibi gelmesini de anlıyorum ama her zaman söylüyorum, dikiş kolay bir iş değil. Yani gerçekten dikiş kalitesi olarak, kalıp kalitesi olarak görünürde çok güzel bir ürün ortaya çıkarmak istiyorsanız biraz basitten karmaşa öğrenme teknikleriyle gitmeniz gerekiyor. Bizim eğitim müfredatımızda genellikle ilk konularımız teknik parçalar üzerinden çalışmaktır. Yani bir gizli fermuar çalışmasını, normal fermuar çalışmasında bir etekte veya patletli fermuar çalışmasını etekte veya pantolonda yapmaktansa biz önce teknik parçalar üzerine çalıştırırız. Bu sene ben o tekniği çok fazla uygulayamadım açıkçası. Sebebi ise öğrencilerimin pandemi yüzünden bu işe çok fazla ara vermiş olmaları, kurslarının yarım kalmış olmaları ve başka bir öğretmen arkadaşımızdan izliyorsa beni sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. Bana çünkü hazır bulunulmuş bir sınıfta bırakmış oldum. Biraz böyle gene pandemiden dolayı kapanma olursa, tekrar bir şey olursa korkusuyla teknik parçadan çok biz hani ürün üzerinde çalıştık bu sene ama seneye öyle olmayacak. Kursiyerlerimin de haberi olsun. Çünkü hatalarımızı teknik parça üzerinde yapıp, yani yanlış bile yapsak şu kadarcık bir Amerikan bezini atmak veya yenisini yapmak bir şey değil. Ama ürün üzerindeki hataları düzeltmek biraz bazen insanı dikişten de soğutabiliyor açıkçası. Basit modellerle başlamamız gerekiyor. Basit kumaşlarla başlamamız gerekiyor. Yani dikişe yeni başlayan birinin hemen tutup da böyle çok kaygan, çok oynak, makinede ve telde durmayan, iğneyle durmayan kumaşlarla, kareli kumaşlarla, çizgili kumaşlarla çalışmasını asla ve kata
önermiyorum. Daha çok böyle 2 iplik, 3 iplik kaymayan, tok duran, fazla tel gerektirmeyen, fazla insanı yormayan kumaşlarla başlamanızı öneriyorum. Eğer penye tarzı yani örme kumaşlarla yapmak istemiyorsanız da veya elinizde örme kumaş değil de dokuma kumaşlar varsa onda da fazla kaymayan, biraz kalın kumaşlarla başlamanızı, kışlıklarla, kaşelerle, yünlerle başlamanızı öneriyorum. Çünkü çalışması daha kolaydır. Ama ilk dikeceğiniz ürün mutlaka ama mutlaka düz olmalı, desenli olmamalı, kareli ve çizgili olmamalı. Çünkü bunların hepsinin ayrı bir çalışma tekniği ve yolu yordamı vardır. Kareli kumaşlarda farklıdır. Çizgili kumaşlarda farklıdır. Desen yönü, tüy yönü olan kumaşlarda da farklıdır. Peluş dikmenizi önermiyorum yeni başlayanlar için. Kadife dikmenizi önermiyorum. Bunları daha sonra tabii ki dikeceksiniz ama ilk önce elinizde sizi yormayan, sizi dikişten soğutmayacak bir kumaş olması hem işi sevmenizi hem de hatasız çalışmanızı sağlar. Böylece siz de zaman ve malzeme israfı yaşamamış olursunuz. Dikiş egzersizleri çok bol yapmanız gerekiyor. Örneğin hangi kumaşı dikiyor olursanız olun, her dikim öncesinde mutlaka o kumaşın kesilen ve atıl durumda olan parçalarından birine makinede deneme dikişleri yapmanız gerekiyor. Kumaşı eninden dikmeniz gerekiyor ve dikinden düz boy ipliğine göre dikmeniz gerekiyor. Dikiş egzersizi ve dikiş denemesi tek kat kumaş üzerinde olmaz. Çift kat kumaş üzerinde yapmanız gerekiyor. Yani alıp da kumaşı böyle makineye koyup da tamam bu güzel dikiyor diye bir şey değil. Bunu alacaksınız, makineye koyacaksınız, dikeceksiniz. Bakıyorsunuz çok beğeniyorsunuz kumaşı. Yani dikişi. Arkasını çeviriyorsunuz boncuk boncuk olmuş. Arasını çeviriyorsunuz sökülmek üzere. Şuradan bir ip tutuyorsunuz, çekiyorsunuz, sökülüyor. Yani buzdağının görünen yüzü güzel olabilir ama mutlaka dikişi yüzünden, tersinden ve arasından şöyle açarak kontrol etmeniz gerekiyor. Dikiş egzersizlerini mutlaka yapmış olmanız gerekiyor. Makinanızı tanımanız gerekiyor. Aynı bir başka makineyi kullanmak, bir başkasının arabasını sürmek, kullanmak gibidir. İşte sanayi makinesine alışkın olan kişiler ev tip makinelerde maalesef çok zorlanıyorlar doğal olarak. Hak veriyorum da. İşte ev tipine çok alışkın olanlar sanayi makinesine geçtikleri zaman çok zorlanıyorlar. Hak veriyorum. Onlar da haklılar. Ama her makinenin kendine göre bir dili, bir şeyi var. Nasıl herkesin evindeki fırın farklı pişirir. Herkesin evindeki buzdolabı farklı çalışır aynı marka olsa bile. Biraz bu dikiş makineleri de öyledir. Evlerimizdeki ev tipi dikiş makineleri bazen bize bazı kumaşlarda ve lastik dikimlerinde, bel lastiği dikimlerinde falan sorun çıkarabiliyor. Malzemelerin kalitesinden de kaynaklanıyor. Çünkü maalesef son yıllarda çok kaliteli malzemeler üretilmiyor. Üretilmediği için de işte lastik istediğimiz gibi esnemiyor. Bizim alışkın olduğumuz ölçülerde dikilmiyor gibi. Daha şu an kumaşlarla ilgili çok büyük sıkıntı yaşamıyorum ama elime gelen bütün fermuarlarda, bütün lastiklerde, bütün yan malzemelerde, aksesuarlarda falan çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu sanıyorum ki hepimizin bizim ortak sıkıntısıdır. Dikiş egzersizlerinden sonra yani diyelim ki bir tane sweatshirt kalıbını yatırdınız, kestiniz, düz boy ipliğine dikkat ettiniz. Bu arada bak bu konu üzerine ben 1 saatlik bir video çekebilirim. Çok ciddiyim bu konuda. Çünkü aşırı derecede sinir olduğum yorumlar alıyorum. Gerek gerçek yaşamda yani real yaşamda gerek sosyal medyada düz boy ipliğinin neredeyse böyle artık benimle inatlaşmaya giren insanlar var. Biz dikiyoruz oluyor. Olmuyor efendim. Olmuyor yani. Yanlıştır. Yapmayın. Yapıyorsanız da onu başkasının parasını alarak satmayın. Başkasının günahına girmeyin. Olmuyor. 2 yıkanmadan sonra ağzı burnu kaybolup gidiyor yani. Yamuluyor gidiyor. Olmuyor yani. Neyse. Burada sinirlenmeyeceğim. Gülüyorum bak oh, Allah'tan oğlum evde yok. Olsa şimdi kapıyı açmış beni uyarmıştı anne ne yapıyorsun gene diye. Ama bu düz boy ipliği konusu önemli. Ne keserseniz kesin mutlaka atıl parçalardan bir parça alıyorsunuz. Makineye koyuyorsunuz. Dikiş ve gerginlik alt iplik üst iplik gerginlik ayarlarını yapıyorsunuz. Küçük bir parçada deneme dikişi yaptıktan sonra ürününüzü dikiyorsunuz. Diyelim ki bunu gece diktiniz. Sabah oldu yarım kaldı dikişiniz. Tekrar aynı işe devam ediyor olsanız bile bir deneme dikişi yapmanız gerekiyor. Çünkü metal aksamları olan makinalarda sıcak soğuk farkından dolayı bile ayar bozulmaları olur.
Aynı müzik aletlerinin akordunda olduğu gibi. İşte gitarı akort edersiniz, hava biraz ısınır, soğur. Akortu bozulur. Ne deniyorsa akort mu deniyor işte ona. Dikiş makinelerimiz de öyle. Overlock makinelerimiz de öyle bizim. Gene bir deneme dikişi yapmanız gerekiyor. Dikiş egzersizlerini çok bol yapmanız gerekiyor. İnternetten indirebilirsiniz. Bununla ilgili ben de bir sürü video izledim. Bir sürü video gördüm. Ve şeyleri var. Yani hazır çıktıları var. Alıp onun üzerinde iplik, önce ipliksiz, sonra iplikle, sonra kumaş üzerine çizerek yaparsınız. Ben de yaptırıyorum. Instagram sayfamda da var hanımlar. 10 dakika oldu gene. Kalıp dergilerine geliyoruz. Kalıp dergilerinden çalışmanızı yeni başlayanlar için öneriyorum. Pratik kesim önermiyorum. Hiçbir zaman yeni başlayan birine pratik kesim önermiyorum. Yanlış oluyor. Görüyorum bazen çok kişiyi takip ediyorum. Onlar da beni takip ediyorlar. Sayfama düşen şeyler çok oluyor veya storylerinizi atıyorsunuz falan. Böyle gerçekten yanlış anlamayın ama ya da anlayın ama saç baş yolduran kesimler var yani. Böyle bir şey yazmıyorum. Tabii ki eleştirmiyorum. Altına bir şey söylemiyorum ama çok yanlış yapıyorsunuz. Kendinize yapıyorsanız yapın. Kendinize kıyıyorsanız kıyın ama dışarıya dikiş dikiyorsanız. Bunu gerçekten bir başkasından para alarak yapıyorsanız ve bu ürün başka yerlere, evlere gidiyorsa gerçekten günahtır. Yani yapmamanız gerekiyor. Ama yeni başlayanlar böyle bir şey yapmayacağı için de öyle olduğunu düşünmek istemiyorum açıkçası. Daha yeni cuma günkü kursumda bir tane kursiyerim bana işte ona bir tanıdığı soruyor. Kumaşı enine yatırıp kesiyor musunuz? Hayır diyor. Asla asla bizim öğretmenimiz izin vermez ve en kızdığı, en sinirlendiği konulardan biridir bu diyor. Ama ben kesiyorum ne olacak ki? Onlar da kendilerini çok biliyorlar, çok bir şey zannediyorlar gibi bir laf söylüyor. Bir şey zannediyoruz yani. Zannediyorum evet yani bu konuda çok iddialıyım. Gene aksini iddia eden varsa ve gene şey yapan varsa lütfen bana ispatlarıyla beraber gelsin. Yorumlar aşağıdadır. Yorumlar kısmına yazsın hanımlar. Kalıp dergilerini kullanmanızı öneriyorum. Burada dergisi olur, Diana olur, Güler Erken kalıpları olur, başka bilmediğim patronu dikiş dergileri var, onlardan olur. Kalıpların bütün işaretleri üzerinde, kolu takma yeri üzerinde yani bedendeki kol işaretiyle kolundaki işareti denk getirip, kol ortasını denk getirip kolu rahatlıkla takabilirsiniz. Bunu pratik kesimde yapamıyorsunuz. Kol oyuntuları yanlış oluyor. Kolda düz boy ipliğini kaydırdığınız için kolun şu dikişi bu tarafa dönüyor, şu tarafa dönüyor. Kumaş enine kaydığı için dirsek yapıyor, göbek yapıyor, göğüs yapıyor, popo o kısmından yani kalçadan iz yapıyor, olmuyor. Pratik kesim önermiyorum. Mutlaka kalıp dergilerinden çalışmanızı öneriyorum. Kalıp dergilerinden kalıp çıkarmayla tekniğine uygun yapmanız gerekiyor. Yani orada küçücük minnacık şöyle 1 santimlik bir işaret bile varsa o kalıp üzerinde onun bir anlamı var demektir. Boşuna oraya konmuyor. Onu hem kalıp üzerine geçireceksiniz hem de kumaş üzerine geçirip o işaretin kaybolmamasını sağlayacaksınız dikişiniz bitene kadar. Onun bir önemi var. Ya kol ortasıdır, ya düz boy iplik işaretidir, ya kol takma yeridir, ya klapanın bitiş yerinden birleştirme yeridir, arka yakanın gelecek yeridir. Ya öndeki kapanma payının katlanma pat yeridir. Mutlaka bir şeyi vardır. Kalıp dergileriyle ilgili de çok videom var. Onlara da bakabilirsiniz. Çok başka insanların çok fazla videosu da var. Hepsi çok güzel videolar. Kalıbı hemen çıkarayım da yatırayım. Hani şu çok acelecisiniz konusu geldi. Herhalde bugün benim biraz gergin video günüm oldu ki böyle bir sinirleniyorum ama iddia etmeyin. Yani eğer eğitimini almadıysanız, eğer bu işi yapmadıysanız, eğer öğretmenliğini de yapmıyorsanız ben yapıyorum oldu diye bir şey yok. Kibir şeytanın en sevdiği günahtır. Kibir yok, ego yok. Ben bunları egosuz söylüyorum. Siz de lütfen iddia etmeyin. Olmuyor. Birkaç kişiyle de bunun tartışmasını yaptık. Diliyorum beni izliyorlardır ve lütfen gerçekten yorumlar kısmına bekliyorum. Bir tartışma da başlatmak istemiyorum ama çok güzel bir tartışma konusudur da dikiş severler arasında bana sorarsanız. Kalıp dergilerinden çalışmanızı öneriyorum. Kalıp dergilerindeki kalıplardan zaten bir kalıptan bin sürü kalıp elde edebiliyoruz sonradan. Yakayı açabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Omuz düşükse küçültebiliyoruz. Darsa genişletebiliyoruz. Sırtını açık yapabiliriz, kapalı yapabiliriz. Mesela ben burada dergilerinden falan kalıp çıkarırken mutlaka onlar daha çok hani
bizim vücut tipimize uygun kalıplar olmadığı için tesettürlü olmadığım halde bile yakalarda mutlaka bir miktar kapama yaparım. Kol oyuntularına belki bazen yaparım. Yani bu son yıllardaki burada dergilerinde çok fazla öyle sıkıntı çıkmıyor. Daha çok bizim vücut yapımıza uygun modeller çıkıyor falan ama biz şu an kurslarımızda kalıp dergilerinden çalışıyoruz yeni başlayanlarla. İleri seviyede olanlarla kendi kalıplarını çıkarıyoruz. Daha ileri seviyede olanlarla drapaj usulüyle elbiseler yapıyoruz. Her şeyin bir sıralaması var. Ölçü alma da çok önemli. Yani ölçü almayla ilgili de bambaşka bir videonun konusu olmasıyla birlikte ölçülerinizi doğru alırsanız, doğru beden ölçüsünde kalıp çıkarırsanız yeni başlayanlar için tekrar hiç sıkıntı olmadan dikişinizi dikebileceksiniz demektir. Gene kalıp dergilerinde dikiş okulları var. Basamak basamak anlatılıyor. Birçok YouTube videosu var basamak basamak anlatılan. Onları izleyebilirsiniz. Orada ne yapılıyorsa aynısını yaptıktan sonra ve öğrendikten sonra kendi tekniğinizi ve sentezinizi oluşturabilirsiniz ki en güzeli bence de budur. İşte kapşonlu bir modelin kapşonunu iptal ederek ama yakalar geniş olur biliyorsunuz kapşonlu modellerde. Yakayı biraz küçültmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Veya çok severek giydiğiniz bir sweatshirt üzerindeki yakayı ölçüp o kalıba taşıyabilmelisiniz. Bunları yapmadan biraz böyle adım atlamamaya gayret edin. Basitten karmaşa, basitten karmaşa gidin lütfen. Düz boy ipliği konusunda keseyim mi kesmeyeyim mi bilmiyorum. Çünkü aldığım notlarda düz boy ipliğine geldi sıra. İsterseniz gene bunu burada keselim. Başka bir videoyu gene aynı böyle oturup belki gün içinde tekrar çekebilirim. Ne dedik? Kalıp dergileri, ölçü alma, dikiş egzersizleri. Yaptınız. Kendinize bir tişört veya çocuğunuza bir sweatshirt yaptınız. Çok hoşunuza gitti. Ribanalarını da güzel taktınız. Yakada kaymadı, ağzı burnu kaymadı, düz boy ipliğini kaydırmadınız. Ben bunu yaptım deyip elbette ki kendinizi çok takdir edin. Çok sevinin, çok mutlu olun. Ama aynı üründen bir tane daha hemen peşine dikin. Pekiştirme olur. Pekiştireçler çok önemlidir. Kendinizi ödüllendirin. Her güzel bir şey diktikten sonra neyse ödülü yani ne hoşunuza gidiyorsa. Ben işte bir tane çikolata alın kendinize mesela. Veya o gün çıkın bir yürüyüş yapın. Çok önemli şeyler yani. Dikişte adım adım ilerlemek de güzeldir. Videomu burada bitiriyorum. Daha geride bakayım gene çok madde var. Pratik kesimi önermiyorum. Bunu söylüyorum. Pratik kesimle kalıpla kesim maddesini şöyle bir üzerine çiziyorum. Çünkü bunu anlattım. Ama yapılan yanlışlar en çok düz boy iplikte yapıldığı için de bu konuyla ilgili bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Lütfen buraya kadar eğer izlediyseniz yorumlarınızı olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum. Çünkü birlikte büyüyeceğiz. Siz nasıl dikişe yeni başlayıp öğreniyorsanız ben de bu sosyal medya işini yeniden öğreniyorum. Karşılıklı öğrenmenin sonu yok. Hepinizi çok seviyorum. Dikiş sınıfımdan sevgilerimi yolluyorum. Hoşça kalın.